İzlanda'dan Johanna. Önceden ESC performansını atmıştım ama şimdi başka programdan bir performansını atıyorum. İzlanda'dan Johanna. Özgün kimdir Johanna? Eurovision 2009 ikincisi Johanna. Evet. Evet. İzlandalı muazzam bir ses. Öyle mi? Daha önce Çeşme Müzik Festivali'nde de headliner olarak sahne almıştı. Türkiye'de de çeşitli performansları oldu. Tamam, hadi bakalım o zaman. Ne kadar böyle ferahlatıcı bir sesi var ya. Nefes alıyorsunuz değil mi böyle? O kadar güzel böyle taze bir ses ki. Gülümsemeyi kullanıyor o da. Ferah ifadede. Harika sopranoymuş be. Uf. Oo! Gol ya. Olağanüstü ses. Ne kadar güzel özel bir rengi var ya Allah. Yani işte torpilli. Bak genelde torpillileri biliyorsunuz. Her zaman ben böyle çikolatalı renkli şarkıcılar için kullanırım. Burada bugün de Sezen Cumhur Önal'ı anmış olalım. Yani bu kadar güzel bir renk. Baksanıza şuraya. Şurada bittim işte. Orada kalmak istiyorum yıllarca. Oo, ya abi. Bak tiz bir renginiz olabilir. Bakın tiz bir renginiz olabilir. Parlaktır tizleriniz böyle ferah ferah gelir ama alt seslerinizi hiç geliştirmemişseniz yani koyu renkleriniz eğer istediğiniz gibi tınlamıyorsa bu ses frekanstan çok şey kaybediyor. Hep bir yere sıkışmak zorunda kalıyor. Baksanıza alt sesine alışına. Bak. Bak. Bak geriye. No. O kadar büyük açtı ki ağzını. Bu kalın renkte. Bütün alt frekanslar da size ulaştı. Müthiş. Yani I know da diyebilirdi. Çok gülümseme kullanıyor. Çok da güzel bir kız. Ve gerçekten o gülümsediği zaman böyle artık bahar. Ama tabii şarkının sözleri de işte Songbirds. Bu ne be? Olağanüstü. Yani kıskanılacak ses bunlar. Kıskanılacak lezzet. Johanna inanılmazmış. Ya nasıl bu kadar tepkisiz izleyebiliyorsunuz ya? Nasıl yani nasıl? Yani şu ve şu birazcık havaya girmiş durumdalar. Diğer herkes tam böyle televizyona toplanmış seyirci yani. Vardır yani minibüslerle getirilir. Öyle yani. Parıl parıl. Maşallah sesinde en ufak problem yok. Pırıl pırıl bir ses. Vibrato. Biraz izleyin. Genelde aynısını kullanıyor çünkü. Bu. Üstüne arabayı çalıştırırsın yani. Diye değil mi? Vibrato zaten biraz arabanın çalışmasına benzer gençler. Genelde bu orta tempo vibratoyu kullanıyor hep. Mikrofonları severiz. Mikrofonlar aşktır. Bir AKG gördüm. And the songbirds keep singing
televizyon programıymış yalnız. Like never before, like never before, like never. Şeye de dikkat edin gençler, bakın. Şimdi buradan geri dönüyor. Mikrofon çok yakında yüzüne. Yani şurada bir mikrofon var. Bu bütün ara seslerin hepsini alabilecek bir şey. Herhangi bir ses kesme de uygulanmamış. Sonradan mixte bunlar da kesilmemiş. Bakın nasıl nefesinin abartısını engellemiş. Bakın. Hafif bir nefes alıyor ki böyle denize dalar gibi göstermesin diye. Çünkü aralarda da vardı bakın. Nefesini duyun. Hafif değil mi? Yani çok abartmıyor. Çünkü o mikrofonun onu almama ihtimali yok yani. Her şeyi alır. Çok hafif. Minik minik nefesler alıyor ki mikrofonda çok duyulmasın. Bazı şarkıcıların böyle bir defosu vardır. Bir izleyin şöyle şarkıcıların nefes aldıkları yerleri. Mikrofon böyle sesler kaydeder. İyi kullanıyor. Çok tecrübeli bir şarkıcı gerçekten. Of, müthiş bir gülümseme daha. Evet. Evet, olağanüstü. Harikaymış Özgün ya Yohanna. Gerçekten müthiş bir ses. İzlemesi çok lezzetli, çok güzel, çok kaliteli. Johanna Grun Jonsdottir. Peki bir önce o zaman bir destek alalım. Okuması gerçekten zor. Johanna Gudrunssonsdottir. Tamam, buymuş. İzlandalı şarkıcı. 2009 yılında İzlanda'nın Eurovision Ulusal Evrene katılmış ve birinci olarak Moskova'da Eurovision şarkı yarışmasında Is It True şarkısını söylemiş. 30 yaşındaymış hala. Ne kadar gençmiş. 90 doğumlu. Kopenhag, Danimarka. Hani İzlanda? İzlanda'dan katılmış ama Danimarka doğumlu. Değil mi kız? Yok, İzlandalı hocam. Kopenhag, Danimarka doğum tarihi. Tam da İzlanda'nın zaten kökenleri Danimarka'ya hocam. Böyle genellikle bu tür şeyler olabiliyor. Çünkü biliyorsunuz hani İzlanda'nın bir sanayi devrimi yoktur ya, hep Danimarka'da yaşıyor olsa nedenle çalışan kesimi. Evet, çok ilginç. Böyle garip şeyler yaşanabilir yani. İzlandalı şarkıcı diyor, evet. İzlandalı şarkıcı diyor. 2000'de İzlanda'ya tamam, evet. Evet, doğru diyorsun. Erken dönemi. Kopenhag'da İzlandalı bir elektrik mühendisi olan John Sverrisson ve hemşire olan Margaret'in kızı olarak doğdu. 2 yaşındayken ailesi İzlanda'ya döndü. Bak Özgün. 2 yaşındayken İzlanda'ya dönmüşler. Reykjavik'e yerleşmişler. Yakındaki kasabasını taşımış. Reykjavik'te 6 yıl yaşamışlar. Şan derslerine başladığında 9 yaşında sahne almaya başlamış. Mikrofon kullanma. Evet, ilginç. Norveç şehri Norveç'e taşınmış. 2012 kadar İzlanda'da yaşamış. İzlanda'ya dönmüş. İzlandalı müzisyenle evlenmiş. Birlikte 2 çocukları varmış. 2010'da bir oldu. Bayağı böyle gıybete doğru dönüyoruz. Bu konuları sana bırakıyorum Özgün. Diğer hocam Eurovision performansını da izleyin. O daha muazzamdır. İzleriz. Peki, güzel.